Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında çok tatlı, minicik ve çok kolay bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim: bir adet iğne kullandım, makasım var, 2 renk patiklik ip kullandım. Tek renkle de örebilirsiniz ve 3 milimetre şişlerim var. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. İlmek atacağım miktarda ipimi bıraktım. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. Böyle 49 adet ilmek atalım. 49 adet ilmeğimi bu şekilde attım. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi oradan başlıyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği de her zaman düz örüyorum. Bunu düz ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzü bakın şu şekilde, görüntüsü daha düzgün. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine aynı ilmekleri ters olarak örüyorum ve haroşa sırası oluşturuyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Ben bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle devam edelim. Son ilmeği düz örelim. Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzde ve ön yüzde ilmekleri ters olarak örelim. Haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda 5 diş haroşa sırası örelim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde renk değişimi yapalım. Evet, bakın bu şekilde 5 diş haroşa sırasını ördüm. 1 2 3 4 5. Şimdi böyle bir rengim var. Onu şu şekilde bağlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde renk geçişi yapacağım. Burası örgümün arka yüzü. Haroşa sıralarını örgünün ön yüzünden saydık. Şimdi arka yüzündeyiz. Renk geçişi yapıyoruz. Yine aynı şekilde ilmekleri ters olarak örelim. İlk ilmeği de ters olarak örüyorum renk geçişinde. Tüm ilmekler aynı renk olsun diye. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün arka yüzünde renk geçişini yaptım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burada artık düz örgüye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Bu şekilde. Bu renk ipimle düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Şöyle. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar düz örelim. Bakın ilmekleri bu şekilde örgünün ön yüzünde düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Örgünün ön yüzünde düz, arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçtiğimizde düz örüyoruz. Arka yüzde ters örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek sıralarımı tamamlamış oldum. Böyle örgünün ön yüzünde düz görünecek. Şöyle şu düz örgü sıralarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane böyle yukarıya doğru, bakın şu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzünü örmüştüm. Arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde bu rengime geçeceğim. Şu rengimi artık kesiyorum. Onunla işim bitti. Şöyle düğümledim. Ve gri rengimle örmeye devam ediyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde renk geçişini yapıyorum. Sıra
sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. Şimdi yine ilmeklerimi örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örüyorum. Yine düz örgüye devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. İlmeklerin tamamını düz örelim. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Şöyle bakın. Şimdi burada ilmeklerimi 3'e ayıracağım. 20 ilmek bu tarafta, 9 ilmek ortada, 20 ilmek bu tarafta olacak şekilde. Toplamda da 49 ilmeğim vardı. Bu şekilde 3'e ayırıyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmekleri düz olarak örelim. Toplam 20 ilmeği bu şişimize geçirelim. Evet, birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi ortadaki 9 taneyi örüyorum. Onları ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şöyle 8 tanesini ördüm. 2, 4, 6, 8. Şimdi 9'uncuyu öreceğim. 9 ile yanındakini, bakın bu taraftan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. İlmekleri başa kadar örmedim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1. Diğerlerini ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar sayalım. Şuradan bakın başlamıştık. 2, 4, 6, 8. 8 taneyi ördük. Şimdi 9'uncuyla buradan yanına bir ilmek daha alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Buradan da bir ilmek eksilttim. Örgümü çeviriyorum. Yine başa kadar örmüyorum. Ortadaki 9 ilmek üzerinden örgümü örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1. Devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 taneyi bu şekilde aldım. Bakın zaten artık saymanıza da gerek yok. 9. ilmek diğer ilmeklerden böyle kendini ayırıyor. Bayağı bir arada boşluk oluyor. 9. ile buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın şu ortada 9 ilmek haroşa şeklinde ilerliyor. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Saymanıza gerek yok artık. Dilerseniz sayabilirsiniz de. 9. ilmek diğer ilmeklerden zaten kendini ayırıyor. Bakın bu şekilde. Burada da ayırıyor. Burada da arada böyle bir boşluk oluyor. 9. ile buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Şöyle orta kısmı örerek gidiyoruz 9 ilmek üzerinden. Buradan ve bu taraftan ilmekler eksilerek ilerliyor. Burada 12 ilmek, burada 12 ilmek, ortada 9 ilmek kalana kadar böyle gösterdiğim şekilde örmeye devam edelim. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şu şekilde patiğimizin şu kısmını örüyoruz. Evet, bakın bu şekilde örerek ilerledim şöyle. Şimdi bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ortada. Yine bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. Artık eksiltme yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Orta kısımdayım. Buradaki 9 ilmeğimi örüyorum. Artık 9. ilmeği de tek örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şuradan bir ilmek alacağım. Burada bir boşluk oluşmasın diye buraya geçeceğiz artık. Şöyle şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimle şu ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Niçin bu işlemi yaptım? Orada geçişte bir boşluk oluşmasın diye. İlmek aldım. İkisini birlikte ördüm.
ve devam ediyorum. İlmekleri düz örüyorum bakın. Göründüğü gibi örüyorum ilmekleri. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şöyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ilmekleri ters olarak örelim. Şu boşluk olan kısma kadar gelelim. Burada yine bir ilmek alacağız. Bu ilmekle birlikte öreceğiz. Onu birlikte yapalım. Evet, örgünün arka yüzünde ilmekleri ters olarak ördüm geldim. Şimdi şuradaki 12 ilmeğime geçeceğim. Buradan devam edersem burada bir boşluk oluşuyor. O yüzden şöyle şuradan bir ilmek çıkarıp bu ilmekle ikisini birlikte ters ördüğümde buradaki boşluğu önlemiş oluyoruz. Ve devam edelim. İlmekleri sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Artık düz örgüyü bırakıyorum. Burada ilmekleri örgünün ön yüzünde ters, arka yüzünde de ters olarak örüyorum ve örgümün ön yüzüne geliyorum. Yani bir diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası ördüm. Burada kaç ilmeğim kaldı onu birlikte sayalım sizlerle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 tane ilmeğim kalmış. 33 tane ilmeğimle devam ediyorum. Şimdi şurada ben şöyle şu kordon bağcık kısmını geçirdiğim kısmı yaptım. Şöyle delikli kısmı yaptım. Onu yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de, size kalmış. Ben genellikle o şekilde yapıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Şişme ipimi bir doluyorum. Yani bir ilmek arttırıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Yani bir eksiltiyorum. Bir arttırıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bir şişime doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Şişime bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu delikli kısımları oluşturdum. Şimdi ilmekleri örgünün arka yüzünde ters olarak öreceğim. Sonra tekrar örgünün ön yüzüne geleceğim. Orada da ters olarak öreceğim. Yani haroşa örgüyle devam edeceğiz artık. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası örelim. 5.'yi örerken ilmekleri kapatarak örgümüzü bitirmiş olacağız. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. Delikli kısımları yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası ördüm. Benim için bu kadar yeterli. Sizler daha da uzatabilirsiniz. Şimdi burada örgünün ön yüzündeyim. 5. diş haroşa sırasını örerken ilmekleri kapatacağız. Bunu nasıl yapıyorum? 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle çok sıkı sıkıya örmeyelim burada. Gevşek olsun. Çünkü burası ayağa giyilen kısım olduğu için şöyle esneme payı olsun. Hep böyle 2-2 ters olarak örüyorum. Böyle ilerliyorum. Örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Sonra ikisini birlikte ters örüyorum. Böyle ilerliyorum. Devam edelim. Şöyle bir ilmeğim kaldı. İpimi uzunca keseceğim. Dikmek için kullanacağım patiğimi. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. İğnemizi geçirip tersinden dikelim. Şöyle iç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikimine başlıyorum ben. Ben hep tersinden dikiyorum. Sizler hani daha farklı dikim teknikleriniz varsa o şekilde de dikim yapabilirsiniz. Burayı da yine gri rengimle diktim. Renk değişimi yapmadım. Az bir miktar olduğu için
Siz farklı renk olmasını isterseniz yine aynı rengiyle dikebilirsiniz. Böyle devam ediyorum. Bu şekilde buraya da yine geldiğimde şöyle içten ilmekleri alarak böyle karşılıklı dikiyorum. Uç kısma kadar dikelim. Evet, bakın bu şekilde dikimini de tamamlamış oldum. Gerçekten çok güzel, çok şirin ve kullanışlı bir bebek patik modeli oldu. Şimdi bacak kısmının yapımını sizlere göstermek istiyorum. Bunu ben böyle ipi vurarak yapıyorum. Belli uzunlukta ipimi kestim. İkiye katladım. Şöyle iki ucunu düğümledim. Diğer ucu da şöyle burada. Şu şekilde. Şimdi buradan böyle parmağıma aldım. Bunu da aynı şekilde şöyle çevirerek yapıyorum ben bu şekilde, bakın. Çeviriyorum. Sürekli çeviriyorum bu şekilde. Bayağı böyle ipimiz şu şekilde yumuşak görünüyor. Sertleşene kadar, bakın şu görüntüyü alana kadar vurmaya devam edelim. Bakın burası parmağımda. Bunu parmağınızdan çıkarıp şu şekilde de çevirerek de devam edebilirsiniz. Bakın böyle. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde. Zaten kendiliğinden şekil alacaktır birazdan. Böyle devam edelim. Bakın böyle. Zaten şekil alıyor. Şimdi şu ucunu da parmağımdan çıkarıp iki ucunu tekrar birbirine düğümlüyorum. Şöyle şu uç kısmını da keselim. Şöyle burayı bir düzeltelim. Şöyle. Bakın böyle kendiliğinden şekil aldı zaten. Bunu şu delikli kısımlardan elimle geçirdim ben. Çatal iğneyle de geçirebilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu da böyle ayakta duruşu. Gerçekten çok güzel. Şu uç kısımlarına dilerseniz büyük boncuk da takabilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı ve örgülerimi takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu videoların aynısını Gülümseten Marifetler Facebook sayfama da yüklüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.